Keşke arkadaşlarımla beraber olsaydım diyorum. Ya onlar bu köyde ya da ben orada olsaydım diyorum. Ben bu köye geldiğimde 66 dolu hane vardı. Ötesi de ayaktaydı emmi. İçinde kapı baca oyma işlemeli evler vardı bak. Hepsi bakmadılar. Bir akar bir binayı yıkar derler. Bu atasözü. Benim icatım değil. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ebe sobi geliyor, saklanmayan ebedir. Sobe! Beni yakalayacaksın. 77 yaş 78'e basıyorum gari. Bu köye geleli 65 sene oldu. Burada adam çoğdu. Şimdi kalmadı. Var adamı. İzmir'de var, İstanbul'da var, Konya'da var, Antalya'da var. 160 hane vardı burada. Ya 4 vardı ya 5 vardı. Adamlar öldü, gömdük mezarla. Gençler İstanbul'da, İzmir'de meydan elmiş. Şimdi bir gelen olursa işte şu deden ev, şu baban ev, şu anan ev, şu tarla senin, şu tarla senin, şu tarla senin gösteriveriyiz. Akseki'yi önemli kılan önemli özelliklerden birisi de buraya özgü yapım şekli olan düğmeli evler. Yapıldığı dönemlerde sadece ahşap ve taştan yapılan yapılar. Akseki'deki çalışmalarımız sırasında kendine özgü, bozulmamış yapısı, terk edilmiş haliyle Sarıacılar köyü bizim çok ilgimizi çekti. 7 göçer ailenin yaşadığı bir köydü ama hiç bozulmamıştı. Yani bozulmamış derken yapılardaki geleneksel karakterleri bozulmamıştı. Yoksa harap olmuşlardı, terk edilmişti. Sarıacılar geçmiş dönemlerde Akseki'den çok daha fazla önem taşıman bir yerleşimdir. Çünkü İpek yolu olarak denilen antik yolun üstünde bulunmaktadır. Akdeniz'den özellikle Manavgat, Alanya ile Anadolu'daki ticareti bağlayan ana aks üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle de ticaret gelişmiştir. Baktığımız zaman sadece düğmeli evleri değil, bunun dışında binaların giriş katlarında ticari bir takım yerleri de, dükkanları da görmekteyiz. Kuyumcu dükkanı, manifaturacılık gibi dükkanlar varmış. Evlerin altlarında görürsünüz. Han varmış köyümüzde. Civar köylerden gelip köyümüzde gecelerlermiş. Daha sonra ertesi gün Akseki pazarına buradan gidermiş halk.
Zamanla tabii teknoloji ilerledikçe, işte motorlu araçlar yapıldıkça, tabii karayolları çıkınca bu ticaret yolunun önemi kalmamış. Tabii yol başka güzergaha kaymış. Bu nedenle de köyler yavaş yavaş önemini kaybetmiş. Sarıhacılar Köyü'nde olduğu gibi göç olayı, Akseki'nin 52 köyü vardı. Bu 52 köyden de başka Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e göçler başlamış. 12 yaşında yollara düşmüş. Efendim yürüye yürüye işte bir büyük şehre ulaşmış. Orada birisinin yanında işte çalışmaya başlamış. Gece yine orada kalmış. Hep böyle hikayeleri çok duyarsınız Aksekililerin arasında. Dükkana bir çocuk lazım. Yani kendimiz de var. Hani elden adam aramayalım diyerek onu da şaka, bunu da şaka, bir ki yaşlılar kaldı gayrı. Hamza, gün mü yağmur mu? Gün. Köyde yaşam bana göre çok eğlenceli geçiyor. Bisiklet sürüyoruz, kitap okuyoruz, Futbol oynuyoruz. ders çalışıyoruz. Sabah kalkınca anneme kahvaltıda yardım ediyoruz. Babam inşaatta çalışıyor. Ama genelde hoca. ...2005 yılında Sarıhacılar Köyü'ne geldim. Burada fahriye olarak imamlık yapıyorum. Aynı zamanda köyümüze gelen yerli yabancı misafirlere kültürümüzü, camimizi, köyümüzü, köyümüze ait mimari dokuyu elimizden geldiği kadar onlara anlatmaya çalışıyoruz. Buranın bir kültür turizmine yönelik baştan yapılanması gerektiğine karar verdik. Bunun akabinde 10 tane evin restorasyonunu köylülerimiz üstlendi. Herkes, yani o 10 kişi evlerini kendileri masraflarını üstlenerek restore etmeye karar verdi. Bu belki de Türkiye'de örnek olabilecek bir çalışma oldu. Biz bu çalışmayı güzel bir şekilde yürüttük ve 2 sene sürdü. Burada bir yine ailesi bu köylü olan bir inşaat mühendisi genç bir arkadaşımız 2 sene boyunca bu köyde kaldı. Ve o esnada bütün bu işlerin başında durdu. Zaten Çekül Vakfı da karşılarında mutlaka bir inşaat mühendisinin olmasını istiyorlardı. Bu ev saat gibi evdi. Yıkıldı gitti. Bakmadıktan sonra ne yarar? Hiç. Hepsi bitti. Benim üstüme gelir, benim geçeceğim evin yoluna yıkılır. Duvarı. Zarar değil mi bu? İşte neymiş? Yasak. Betonla ev yapmak. Gel, gel.
Akseki yöresinin 52 fare köyünde hepsinde aynı düğmeli evler var. 2 asır, 3 asır önceden beri yapılan tahammüllü evler var. Bakılırsa yıkılmaz. Bölgede çok sayıda düğmeli ev var ama özgün halinde korunmuş olanların büyük çoğunluğu Sarıhacılar'da. 50 santim kalınlığında taş duvarlardan yapılıyor. Taş duvarlar kuru taş duvar. Hiçbir harç malzemesi kullanılmıyor. Sıva dahi yapılmıyor. Dıştan sıva yapılmıyor. İçte bazılarında sıva mevcut. Taş duvarların içleri çakılla dolduruluyor. Yani kenarları taşla örülüyor. İç kısmını da o düzeltilmiş taşlardan artan çakıllar dolduruluyor. Tabii taşıyıcı bu değil. Bizim düğmeli hatıl dediğimiz 50 santimde bir kullanılan ve düğmelerle birbirine bağlanan hatılların arasındaki ahşap dikmeler temelden çatıya kadar devam eden dikmelerdir. Bu dikmelerle birlikte oluşturulan ahşap karkas sistem taşıyıcı haline getiriliyor. Düğmeli evlerin yapılmasının sebebi depreme mukavemetli olduğu için yapıyorlarmış. Yığma o hatırları, düğmeli evler yapmasalar, doğrudan doğru taşla yapsalar, birbirine bağlantı olmadı mı birden göçer. İçinde ne adam varsa hepsi gider. Düğmeleri bunlar. Hatırları da bu. Ardış ve andız ağaçlarından. 10 santim genişliğinde düğmeleri kertiliyor. Depreme mukavemetli olmasını birbirine geçiriyorlar. 60 santim eninde 40 santim yükseliyor. Tekrar duvar yapılıyor. Aynı hatırlar üzerine düğmeler konuyor. Hatırların ek yerlerine tekrar tersine vuruluyor. İşte aynı şu şekilde bak. Ek yerlerinde birbirine bağlantı yapması için öyle düğmeli evleri böyle yapılıyordu. Bu Sarıhacıların işte bu evlerin hep yıkılması bakımsızlıktan, sahipsizlikten. Ev alındığı zaman bayağı harap vaziyetteydi. Komple çatısı indirildi, duvarları yenilendi. Günümüzün sıhhi şartlarına uygun banyo, tuvalet ve mutfak kısımları yenilendi. Ahşap kısımları koruyabildiklerimiz aslına uygun korundu. Ocaklar, davlumbazlar, dolaplar, yüklük, işte gusülhane olarak kullanılan bölümleri aslında sadık kalınıp hiçbir şekilde bozulmadı. Biz bu evlerin sırf restorasyonuyla evlerin korunmasından başka bu evlerin günümüzde yaşanılabilir evler haline getirilmesi de önemliydi bizim için. Bu evlerin restorasyonundan sonra şöyle bir soru sormaya başladık. Peki bu evler ne olacak? Bu evlerde bizim tabii yaşamak şansımız yok, bizler İstanbul'dayız. O zaman hiç olmazsa dedik, burada yaşamak isteyenler olursa gerekirse bunlardan hiçbir şekilde hiçbir şey talepte bulunmayalım. Hatta veyahut da biraz destek de olalım. Ama yeter ki evler boş kalmasın. Sarf ettiğimiz emek ve masraf boşa gitmesin. Biz önce eşim buraya ilk geldiğinde imam olarak tek gelmişti. Dedi ki işte gidelim mi? Gidelim diye bir gün eşyaları bir kamyonet tuttu. Eşyaları yükledik ona, buraya geldik. Buraya ilk geldiğimizde çok yalnızlık çektik. Biraz oranın hasretliği oldu. Biraz işte buranın yalnızlığı oldu. Biz geldiğimizde zaten 3 aile vardı. Biz geldikten sonra 4 aile daha yerleşti. Bunlardan bir tanesi kız kardeşim. Bu yakın yerde bir iş yerinde çalışıyordu. İlk geldiğimizde çok sıkılıyorduk. Kimse yoktu.
Böyle ev ahşaptı ama ev konusunda falan sıkıntı çekmedim. Çünkü kendim köy evinde doğup büyüdüğüm için biraz yalnızlıktan sıkıldım işte. Ama daha sonra yerli yabancı turistler geldiği için, ziyaretçiler geldiği için sıkılmadık. Çocuklar için biraz park falan sıkıntısı çektiler ama daha sonra alıştılar. Şu an Manavgat'a gidiyoruz mesela. Kalmıyorlar orada, hemen köyümüze gidelim, köyümüze gidelim diye. Köyde olmanın iyi yanı tarihi bir cami var. Kötü yanıysa çok arkadaş olması. İyi yanları serbest durabiliyorsun. Kötü yanları ise arkadaşın yok, evler yıkık, çok kişi yok yani. Yürü şuradan. Köyde 4-5 aile oturuyor. Biz varız, halamlar var. 2-3 tane de çobanlar var. Bir tane tek başına öğretmen var, Mustafa abi. O evde tek başına yaşıyor. Bir Mustafa abi daha var. O da tek başına 86 yaşında, atı var. Biz ona Emide de diyoruz. Her gün atını alıp suluyor. Bir yerlere takıyor. Otluk yerlerde atı yayılıyor. Sonra tekrar yerine katıyor. Hiç boş durmuyor. Duvarlar örüyor. Bir şeyler yapıyor. Hiç evde durmuyor. Oturduğum yere bir şey geçtiğim yola bir taş yuvarlansa onu almadan geçemem yavrum. Şu katran torusunu ben kendim sırtımla yüklendim, şu katranlıktan getirdim. Buraya diktim, bak ayağa kalktı, şöyle bir şeydi bu. Yani bir çuvalın içine kattım, öyle dibinde toprağıyla beraber kazdım geldim. İşte öylelik sıra bak, bunu yetiştiriyorum. O evde bizim, benim evi yaptırmaya bir imkanım var mı? Ben de sağlamlığını isterim. Üstü yeniden inecek, yeniden binecek. Kafasını eski usulü bozmadan yeniden bir usta bile sen yaptıracaksın da. Şimdi dandik parayı görmüşler. Ben de o dandik paraya gücüm yetmiyor. Anladın mı dediğim lafı? Camimiz görülmeye değer tarihi bir eser. 2005 yılında anıt olarak tescil edildi, koruma altına alındı. Camimizin tek bir kitabesi var. Hicri 1325 yılında onarıldığını gösteriyor. Bu da miladi yılda 1907'ye tekabül ediyor. Harim bölümü kareye yakın dikdörtgen bir şekilde yapılmış ve taşıyıcı unsur olarak 4 tane ahşap sütun kullanılmış ve bu ahşap sütunlar tavanda 8 kollu yıldızların tam ortasında son buluyor. Kubbenin tam ortasında yine yıldız formu ve yıldız formunun içinde de bir nar şekli var. Nar köyümüzde çok kullanılan bir motif. Narı biz hem taban göbeklerinde hem de caminin içindeki diğer süslemelerde görüyoruz. Kubbede Allah yazısının etrafı bir nar motifiyle çerçevelenmiş ve onun da yine etrafında kuyruğunu ağzına almış bir yılan motifi var. Bu Türk sanatında oldukça sık kullanılan bir şey. Nar motifi de öyle.
Buradaki yazılı tezinatta da insan figürü kullanılmış. Normalde camilerde insan figürü kullanılmaz. Ancak burada onu görüyoruz. Hatta gözleri, burnu, ağzı, dişleri ve alnındaki penezleri, yani altınlarını da burada görebiliyoruz. Mihrap ahşap oyma tekniğiyle yapılmış. Taç kısmı yekpare olarak oyulmuş. Boyaması kök boyalarla yapılmış. Köyümüz 2011 yılında 3. derecede kentsel sit olarak ilan edildi. Sit alanına alınınca tabiat varlıkları, anıtlar yüksek kurulu bir çivi çaktırmıyor. Bundan sonra hazır bulunan evler de yıkılacak. Çünkü milletin geçime parası yok zaten. Sit alanı olmasının tabii şöyle bir faydası var. Köy şu anda artık mevcut haliyle aynı şekilde devam edecek. Peki kalacak mı? Koruma altına almışlar ama ben bakarsam benim ev acık ayakta duracak. Ne dedim ben, bir akar bir binayı yıkar deriz. Bana faydası olmadıktan sonra korumaya altına alsan işleyecek. Gene veren, gene veren. Biz Sarıacılar'a geldiğimiz zaman mevcut 94 tane evden bugün 50 civarı ayakta. Ayakta dediğimiz evlerin de büyük çoğunluğu zaten hasarlı ve yıkılmak üzere. Bundan sonrası sadece Sarıacılıların katkılarıyla devam edebilecek bir proje değil. Ciddi bir kamu desteğine ihtiyaç var. Buradaki kültürel değerlerinin turizme katılması ve buradaki insanların ekonomik açıdan daha karlı duruma geçmesini gerektiriyor. Akdeniz bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan tarihi İpek yolu buradan geçtiği için yürüyüş gruplarının tercihi, 1. derece tercihleri buradan Akseki'ye kadar olan 3 kilometrelik bölüm bozulmamış vaziyette aynı şekilde durmakta. Artık Sarıacılar Köyü'ne geliyoruz arkadaşlar. İşte meşhur Sarıacıların düğmeli evleri. Döşeli yolumuz, Via Sebastia yolu dediğimiz döşeli yollar buraya kadar devam ediyor. Sarnıçlar var ileride. Onlara surların nasıl basıldığını gösteriyoruz. İpek yolundan geçiyorlar, buraya geliyorlar, orada çay içiyorlar. Onlar ilk kez gördükleri için ilginç oluyor ama bizim için sıkıcı oluyor. Çünkü hep aynı şeyleri görüyoruz. Babam 3 yaşında çoban olarak bu köye gelmişler. Arkamızdaki evde yaşadım. Orada doğdum, büyüdüm. Sürülerimiz vardı ama dokumacılık yaparlardı. Evde dokuma yapıldığı duyulurdu. Orada dinlerdik. Takıdık, takıdık, takıdık diye. Her evde dokuma tezgahı vardır burada. Bazıları sattı evi. Satınca da yıkmaya satıldı ama. Alan insanlar da geldiler. Buradaki evi yıktılar, kiremidini aldılar, ağaçlarını aldılar, eski yapılarını aldılar. Yani tarihi işlemeli yerlerini onları toparladılar, götürdüler. ...1956 yılında bu evde doğdum, büyüdüm. Babam öldükten sonra 10 sene önce mirasçılar kardeşlerim Ömer Doruk amcaya sattılar.
Şimdi burası turistlere açılmıştır. Yemekler veriyoruz. Gezip dolaşıyorlar. Fotoğraflar çekiyorlar. Herkes bir ekmek parası kazanıyor. Çalışıyoruz. Köyümüzdeki öbür evler bazıları yıkıldı, harabe oldu. Bazıları da betonarme olarak hani özelliğini kaybetti. Ama bu evimiz aynı durumda özelliğini koruyor. Bu köye ilk defa geliyorum. Bu köyde atalarım yaşadı. Anneannem yaşadı. Bana anlatılan tabanları, oyma, eski bir evi görmeye gideceğiz. Evlerimiz yıkılmış. Eski. Buruk bir hava vardı. Dedemi geçen sene kaybettik. Ama ona verdiğim sözü tutmak için bu sene geldim. Köyde toplantılar oluyor. O gün çok mutlu oluyoruz. O gün mevlid yapılıyor. Köyde kalanlar oluyor. Bir sürü arkadaşlarımız geliyor mevlid günü. Onlarla oynuyoruz, eğleniyoruz. Senede bir gün işte bir araya geliyoruz. İyi oluyor. En azından insanlar hiç olmazsa o vesileyle bari olsa işte çorunu çocuğunu alıp buraya geliyor, gösteriyorlar. İşte dedemizin ya da atamızın yaşadığı yerler buraymış diyorlar. Ben bu mevlidde yemek dağıttım. İsteyen herkeslere yemeklerini götürdüm. Sonra da kendim yedim. Bu eve oturalı ben 53'de oturdum. 53'ten 2013'teyiz şimdi. Kaç olmuş? 60 sene olmuş. Ben öldükten sonra çocuk gayrı bakacak, bakmayacak, ilgilenecekler, ilgilenmeyecekler bilmem. Hayırlısı. Tansiyonuma